Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. İyi bir hafta sonu geçiyordur diyelim. Piyasa biraz yine çakıldı. Şimdi ben ne kadar zarardayım bir ona da bakalım. Oradan sonra günlük devam edelim. Hı. Şöyle gelirsek benim aldığım işlemler de zararda ama hedeflediğim bir şey oldu. Onu benim için iyi olacak. Ee, Buradan açtık bakalım. Şimdi girdiğimiz işlem ve senaryosuna bu long tarafta. Evet, burada zararımız artıyor. Bu tabii copy trade tarafı normal benim bakiyemle eşdeğer olarak artıyor zarar. Benim bakiyem tabii ki kendi bakiyem aynı işlemi açıyorum. Çok daha fazla ama burada da hatır sayılır bir zarardayız. Şimdi bununla ilgili ne yapacağız? Planımız ne? Birazdan anlatacağım. Nasıl kurtaracağız? Onlara bakacağız. Buraya bakarsak da burada da sağlam bir zararda olmamız lazım. Evet. Yani çok aman aman olmasa da tabii kendi içindeki oranda benim tarafta da yine zararda. Hatta şöyle yüzde olarak baktığımızda %40 o 48 gibi. Bunlarla ilgili detaylı işlem stratejisi nasıl çıkacağız falan hepsini anlatacağız zaten. Burası böyle. Burada zararınız yazıyor. O kâra döndüğü zaman da çekeceğiz. Yani sonuçta işlemde hatalıyız. Onu bakacağız. Rainbow tarafında ay bölgesinde olduğumuzu zaten hep anlatıyoruz. Mavili bölgedeyiz. Yani buralarda malı alırsın, unutursun belli bir süre. Ve ara geçtiğinde stop taşıyarak devam edersin. Kırmızılı bölgedeysek yukarıda FOMO tarafına baktığımızda ya satacağız ya karlarımızı yukarılara çekip pardon stop koyacağız. Ya da yani dahil olmadıysak da girmeyeceğiz işleme. Ama bu uzun periyot. Yani böyle bir günlük, iki günlük için buraya bakmaya gerek yok. Bu genel olarak baktığımız bir şey. Şimdi bakalım son 24 saatte Ethereum, Bitcoin tarafında ve piyasanın hemen hemen genelinde longçuların ben de dahil olmak üzere üzüldüğü bir piyasadayız. Ne zaman toplayacağız, nasıl olacak şimdi bakacağız. Heatmap'imiz bize bir şey veriyor mu ona bakalım. Yani heatmap'imiz bir şey vermiyor açıkçası. Şu 83 yani bu 84'teki yoğun baskıyı da görüyoruz, satış baskısını. Aşağıdaki tutacak bölge kırıldı, bir aşağı attı 80'lere. Bu 80 binle ilgili de iken bu hafta içinde konuşmuştuk aslında. Konuşmasam daha iyiydi herhalde. Direkt oraya geldik. Bu haftaki videolarda bakabilirsiniz. Orada var zaten. Şimdi dün de burayı konuşmuştuk. Aslında market cap'teki durumu. O da oluşmuş gibi duruyor. Aslında planımız, her şeyimiz doğru gidiyor ama ters işlemde kaldığımız için sıkıntı. Yine de bir yani mantıklı bence ama tabii bakın 80 bin ile temas etmiş. Bulursam o videoyu da yarın artık bakarız. Gerçekten aslında anlatıyoruz. Biz boğa derdinde olduğu için çok kale alınmıyor. 42 evet, doğru parite. Şimdi gelelim buradan başlayalım. O tarz şeyleri görmek benim için şöyle mutluluk veriyor. Yani ben aslında kendi adıma yönle ilgili veya hedeflerle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum da bu dönemde çok işlemler ucundan döndü. Yapacak da bir şey yok. Mesela şu oluyor, işte alıyorum long işlem. Şu an sallıyorum 81.20'de çıkacağım. 81.19'dan hop piyasa bir çakılıyor. Orada yapacak bir şey kalmıyor yani ekran başında değilsen. Şimdi burada CoinMarketCap burada konuştuğumuz senaryoda oluyor maalesef. Şu 2.66'ya doğru bir çekilme dün buradayken konuşmuştuk. Şimdi şu bölgenin tutmasını beklemek mantıklı olabilir. İlk senaryoda zaten burada bir yukarı kırılım var. Şimdi aslında şurayı alıyoruz. Tekrardan yukarı yapma ihtimali var 3 trilyon dolara doğru ama bu e, düşüşün testi gibi, yani retest style olabilir. Çünkü biz artık 3 trilyon doları dirence döndürmüş durumdayız. Yani orada bir
destek alacağımız bölge olması için onun üstüne çıkmamız lazım. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Şimdi burada korku endeksinde dün ne dedik? Yüksekti. Bu dedik ki bir gün öncenin şeyi düşecektir. Düştü. Tekrar şu kırmızı bölgeye de gidebilir. Böyle gider ise. Bunu çok kayda almamakla beraber bakıyoruz. Altcoin sezon indeksi de tekrar turuncu bölgeye gelmiş. Dominans tarafında Bitcoin dominansı yükseliyor tabii. Yani paranın gücü aslında oraya akıyor. Yani burada Bitcoin dominansının yani buradaki dominansı biraz yanlış algılanıyor. Fiyat düşüyor, Bitcoin dominans birebir onunla alakalı. Yani burada 3 tane bölme var. O bölmenin daha çok olan tarafı Bitcoin. Yani burada parayı orada tutmakla alakalı. Yoksa Bitcoin'in fiyatı 150 bindeyken Bitcoin dominans 50'de de olmuş olabilir yani. Bu onunla birebir alakalı bir şey değil. Gelelim bakalım Ripple'la BNB'nin yarışına. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor. Burada bir yarışlık durum kalmamış. Şimdi gelelim şöyle bir piyasaya bakalım. Tabii burada ne güzel bir işlem varmış. Piyasa bize ne verecek, ne yapacak? Evet, buna da yeni bakmışız. Şimdi bu 47 bölgesi kayboluyor burada. Bu ne LDO. Burada yapmak gereken şey bir dönüş beklemek. Yani bizim burada her gün gidiyorsak aşağıya bir gün önceki seviyenin bir üstünde kalalım. Mesela bu gece atıyorum 37'de bitti. Yarın biz 39-40'lardaysak ilk böyle dönüş yakaladık diyebiliriz veya işlem almak istiyorsak risk alabiliriz. 47'yi de hedefleriz. Orada kârı alıp çıkarız. Gel bakalım. Sürüp dediğimiz şey de bence olumsuz bir senaryoda değil. Yani şöyle olumsuz değil. Tabii ki çok düşüyor ediyor ama yani buralarda dahil olunabilir mi? Olunabilir. Şu 40 hedeflenebilir veya en güzeli de o 24 bölgesini beklersin. Dahil olabilirsin. Yine ben burada dahil olmak için daha mantıklı şey bir gün önceye bakacağız. Yani bir gün öncenin üstünde kapatması lazım. Gelelim borsayı geçelim. BCH ile devam edelim. Evet, BCH'de şu bölgeyi bakın tutmadı. Direkt bunu sileceğiz. Sonuç olarak bir dönüş olmadı burada. O yüzden şimdi buradaki süreç devam edebilir. Yani sonuçta bunu öngörmek lazım. Yani şu bölgeleri sarkabiliriz. Bakın güzel bir dönüş bölgesi 480 gibi. Ya ama henüz bir yakalamadık yani. Şimdi buralarda işleme dahil olup o riski almayın. Bir günün öncesinde bir kalalım bakalım oradan dahil oluruz. Olmak mantıklı. Bakın hepsinde de aynı şey var. Bunu da bir silelim. Burada da 10 Ekim bölgesi zaten çok daha mantıklı, bunu konuşuyoruz. Ama o 10 Ekim'e kadar gelmeyebilir ve işte buralarda onu bize verir. Onu konuşuruz ama düşüş devam ediyor ve burada ben hani böyle düşen bıçak tutulmaz kafasında değilim de e, bir şey yakalayalım. Yani bir gün öncenin üstünde kalalım. Şimdi hep bir gün öncenin altına gittiğimiz senaryoda şurada dahil olsan belki şansın evet çıkacak ama bu bir gün öncenin önünde bir üstünde kapatalım. Orada bakarız. Bakın burada da bence şunu silebiliriz. Çünkü yani tutmuyor şey. Bakın aylık, haftalık bölgeler. Yani burada en güzel bölge 28-15 gibi duruyor. Devam edecek bir süreç var gibi. Sol. Solda zaten bütün hepsini ezerek aşağı geldi. Bence burada da beklemek mantıklı. Şöyle yani bakalım 107. Evet, konuştuğumuz şeylere de geldi. Enteresan. Şimdi dahil olabilecek olanlar için ise çok güzel tabii ki. Bizim gibi içeride olanlar için de sıkıntılı süreç devam edecek gibi duruyor en azından kısa süre. Ee, Burada dönüş arayacağız. Yani yakaladık demek için erken. Bize günlük bir şey lazım. Aşağıda destek lazım. Onu yakalamadık daha. Süreç devam ediyor. Yani buradan hani nerede dahil olayım dersen tabii ki
96-100 bölgesi güzel yani, hani risk alacağız. Oralarda alınabilir gibi duruyor şu an için ama yani düşen bir trendi de devam ediyor yani. Bununla ilgili çok söylenebilecek bir şey yok şu an için. Ben burada şu düşüşü beklerim. Yani bir görelim, hani bir gün öncenin üstünde bir kalsın, ondan sonra bakarız. Acele etmeyin derim. Dün de söylemiştim. Bazı şeylerde acele etmeye gerek yok şu an için özellikle. Ben kendi işlem mantığım biraz farklı olduğu için farklı değerlendiriyorum. Ben genel olarak konuşuyorum şu an. Yine burada da mesela Run için burada yani dönüş yakalayalım. Dönüş yok burada, bakın. Bütün bölgeler yukarıda, aşağıda bize destek olacak hiçbir şey yok. Bomboş aşağısı. Aşağısı bomboş. O yüzden bir görelim burada da, mesela bir dönüşü yakalayalım, ondan sonra bakarız. Yani bir iki günlük seviyeyi bir desteğe alsın ki orada bakarız. Evet. Bakın mesela aylık, haftalık bölgede muhtemelen buradan destek alabilir. Ama bize günlük lazım. Ben hani burada o riski ben alırım açıkçası. Burası güzel bir bölge. Ben daha da yukarıda şurada aldım biliyorsunuz. Tabi burada satacağım. Ama şu bölge güzel. Ha, bu 11.30'lara kadar sarkar ise bence kaçırmayın derim. Siz bilirsiniz tabii ki. O paritede o 12 bölgesine yine gelmeye çalışıyor. Burada ada içinde bakın dönüş yakaladık demek için bence 10 Ekim bölgesi beklenebilir. Çok güzel. Çok konuştuk bunu aslında. Bu 10 Ekim bölgelerini hepsi alıyor. Şimdi oraya doğru gidiyor. Bence buralarda dahil olunabilir. Run. Evet. Bütün paritelerde istisnasız şu ana kadar baktıklarımızda dönüş yakalanmış değil, onu söyleyelim. Yani bu dönüş yakalama kısmı nedir diye sorarsak da bizim için dönüş şu olur yani, şuraya gelir. Bu yani bir gün sonra da şuralarda olur atıyorum. Bu burada destek ikinci günü alır. Hani öyle. Yoksa şu an bir desteklik durum yok yani. Hani bunlar yukarı yapabilir, yapması sorun değil. Ama yarın burada başlayacağız yani. Dip olarak buraya alacağız. BNB de aynı. Hiçbir farkları yok. BNB'de de bakın 3 aylık bölgeyi 4 aylık bölgeyi yıkmış geçmiş. Şurada bir ay önceki bölge, şurası 2 ay önceki bölge. Şimdi bunlar varken burada sadece böyle çok düştü diye işleme dahil olmak doğru değil sizler için. Ben olsam dahil olmam. 750'lere kadar, 730'lara kadar da gidişi olabilir. Yani şundan sebep risk almak olabilir. Bir şey de diyemiyorum orada. Şu bölgeden alınıp denilebilir. Ama riskli yine de. Yani genel olarak zaten piyasa şu an riskli. Ama sadece düşüyor diye de short işlemde açmayın. Yani hepsi üzücü olur sonuçları. Beklemek lazım bazen. Burada yine aynı CZ için çok konuştuk. Şurada zaten düşüşün olması mantıklıydı. Şurada onu yaptı ama tekrar aşağı doğru gidiyor. Bence 10 Ekim bölgesine gelecektir. Ondan sonra bakılabilir. Buralar çok güzel destek ama bakın hepsinde kırıp geçti yani nihayetinde. 10 Ekim bölgesi denenebilir. Aslında en güzel bölge de şu 30'lar civarı görünüyor. Yukarı yön için. Gelelim burada. Evet, Lok'ta da aynı şey geçerli. Yani piyasa yıktı geçti yine. Ama genel altın, gümüş hepsi yani ne varsa çakmış yine. Trump sağ olsun. Burada süreç yine 10 Ekim'e doğru gidiyor. Az kaldı. DOP için de çok farklı bir senaryo yok. Yani bu bölgeyi test edebilir. Etmesi mantıklıdır. Ha, buralarda kalır. Yarın burayı desteğe alırız. Bir gün sonra da bakarız duruma. Petrolde dönüş aramak mantıklı artık. O tepe bölgeyi konuşmuştuk. Ethereum'da henüz bir şey yakalayamadık. Dün de söyledik zaten. Yakalamamız için şey lazım bize. Yani hep diyorum, bir günlük bölge lazım. Şurada iki küsura doğru gitmesi mantıksız değil. Ama bütün bakın yani
Şeyi de anlamıyorum yani boğa konuşuluyor bilmem ne konuşuluyor ama bakın şunların hepsi ne biliyor musunuz? Hani ben bunları kafamdan şey yapmam. Bu çizginin her biri bütün paritelerde haftalık, günlük ve aylık tepe ve dip bölgeleri. Şimdi bunların hepsini dirence dönüştürmüş bir paritenin boğa mantığını düşünebiliyorsunuz. Yani bütün bölgeler yukarıda kalmış. Niye? Oraların hepsinde satış yemiş. Ve o satış yediği bölgeler her gün, her hafta, her ay aşağı geliyor. Böyle düşünmek lazım. O Ripple. Evet, Ripple'da da aslında burada bir dönüş aramıştık ama olmadı. Yani 10 Ekim bölgesine tekrar ufak ufak gidiyoruz. Gidenler var. Ha, Ripple'da buralarda dahil olurum yani muhtemelen. 10 Ekim bölgesi spot mal için konuşuyorum. Spot'tan bahsediyoruz. Onun dışında vadeli işlemlerle bence şu ara çok bulaşmayın derim. Burada süreç devam ediyor. Aşağıya SC için aynı şey geçerli. Burada tutacak hiçbir şey yok. Yani bütün aylık, haftalık ve bütün bölgelerini yukarıda yapan pariteler için bence beklemek mantıklı. Burada aynı şey için de geçerli. Bakın 10 Ekim bölgesinde aşağısına attı. IOTA. Burada da benim için işler 623 ve 60'ta eklemeli olarak iki ayrı hesapta duruyor. Devam edeceğiz. Çıkış bölgemize birinde 850, birinde 846. O 850'yi daha da aşağıya çekebilirim. Yani benim öncelik hedefim bu tarz durumlarda en az karla yani zararsız olarak işlem kapatmak. Yine aynısı olacak. Atıyorum şu an tamamen afaki sıkıyorum. $1 artı bile yazsa benim için zerre önemi yok. Yani ben oradaki işlemi sıfırlayıp o hatamı sıfırladığım zaman benim için o kârdır zaten. Ama burada süreç olarak baktığımızda artık hani öngörülemez bir bölge aşağılarda olabilir. Yani 62 civarları 60 çok uzak değil. Burada da dediğim gibi yani bir gün önceyi bir alırsak yol haritamıza bakarız. 96 küsurlardaydı biliyorsunuz çıkış bölgem. Onu işte 85'lere çekmiş oldum. Şuralardan yani şu bölgeden aşağıya çekmiş olduk. Bu da iyi oldu. Bazen de çok böyle bekletiyor çünkü. Bu benim için iyi oldu şu an. Buradan kurtaracağız işlemi. Yani bakalım kaç lazım bize. Ona da bakalım hatta. Hadi şuradan hesaplarsak yani %17'lik bir artış lazım. Öyle yani bakacağız. Belki burada almak da daha da faydalı olabilir şeklinde gidiyor. Bitcoin için şunu sileyim. Ben buradaki şeyleri bir alayım. Bunlar dönüş olduğunda konuşalım buralara. Henüz bir dönüş sinyali de yok. Bitcoin'de daha bu hafta aslında şu bölgelerdeyken de konuştuğumuz senaryo vardı. 80'lere kadar boştu çünkü. O da bizi 2 ay önceki bölgeymiş. Ben burada daha kötü senaryoyu da söyleyeyim. Aslında bugün 31, yarın aylık olacak. Aylık olarak bakalım. Şöyle bir senaryomuz var. Maalesef. Yani bu aylık kesim olabilirse bugün daha aşağılarda bir kırılım olursa yani şu 75'ler gibi biterse bu gece mesela aylık kırılım olmuş olacak ve bu yaklaşık olarak 23 yani Haziran 23'te yukarı yönlü olmuş en son baktığımızda. Onun için burada da 22'de de bir kırılım olmuş. Onun etkisi bakalım ne kadarmış. 50 aşağı yukarı. Evet %52 gibi olmuş. Yani bence sıkıntılı. Yani bu aylıkla ilgili zaten çok konuşmuştum. Aylık baktığımızda Bitcoin için berbat durduğunu konuşmuştuk maalesef. Aylık kesim olacak ise ne olacak? Yani şimdi bizim önümüzdeki kalan bölgeler 76. Şu 65 bölgesi güzel. Ve sonra da bizi
aslında 48'ler falan karşılıyor. Yani %50'lik bir düşüş olmadığını varsayalım. Daha az olsun ama yine de bizi 50'nin altına sürüklemesi çok imkansız değil. Şey gelebilir ama ben o şekilde söylemek durumundayım. Bizi oralara götürebilir piyasa gibi duruyor. Şimdi şöyle bir senaryo yaptığımızda bu gece yani olumlu bir şey olur ve işte tekrardan şu 85'lerin üzerinde kalabilirse ne ala, ama kalmazsa aylık kesim olmuş olacak mı? Olacak. Ondan sonraki süreçte takip edeceğiz ama bu aylıkla ilgili zaten çok konuşmuştuk maalesef. Gelelim gümüş ve şey için şu an günlüğe gelelim. Burada şimdilik söylenecek bir şey yok. Gümüş altına pazartesi bakarız. Dolar TL için zaten 45 yukarıda hedef belli. Evet, burada da yine 10 Ekim'e gelmiş bir senaryomuz var. Ee, Yani buralardan normalde dönüş aramak mantıklı. Bunun altındaki senaryo bizi nereye götürür? Tabii ki hiç hoş olmayan bölgelere 700'lere ve altına doğru götürebilir. Yani para çıkışı oluyor mu? Oluyor sonuçta. Burada onu görüyoruz tabii ki. Yine dönüş aramaya çalışacağız. Bir yerden yakalamaya çalışacağız ama henüz öyle bir durum yok. Bakın burada da yok. Burası da total 2. Yani devamlı aşağı gidiyoruz. Bütün aylık, haftalık, günlük bölgelerimizin hepsi yukarıda kaldı mı kaldı. Şimdi yarın akşam çok daha detaylı ve aylıklara bakmamız gerekiyor. Bu daha berbat bir senaryoya dönebilir. Adı tarafında da şurada yukarı gelse bile aşağı yapması artık mantıklı. Dominans tarafı zaten hiç sevmediğim bir yapıda yukarı doğru kırmış. Şimdi burada önünde sadece 60 dediğimiz bir hafta önceki bölge var. Oraya gelmiş zaten. Muhtemelen yukarı yönlü devam edecek gibi duruyor. Piyasa böyle. Takipte kalacağız mecbur. Olacak yine gecelerimiz belli oldu. Bu süreci yine beraber atlatacağız. Bakalım. Panik yapmayın boş yere. Yani nihayetinde şey değil piyasa. Yani hemen böyle alayım satayım uçayım kaçayım yapacak bir senaryo yok. Ama dikkat edeceğiz. Spot mal alanlar açısından bence çok ekstra bir durum yok. Yani şöyle yok. Alırsın, güzel de kademeler var, güzel de bölgeler var. Eklersin ama en azından kafan ağrımaz. Diğer türlü de işte bu kadar düştü, ben hemen shortlayayım veya longlayayım mantığı doğru değil. Birazcık bekleme. Yani en azından bir yarını bir görelim. Bakalım bu aylık durum bize ne yaratacak, onun etkisini bir görelim. Ondan sonra tekrardan bakarız. Ben zaten içerideyim. Oyunda bakacağız. İşlemi kurtarmaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.